Dynamic'le kesiyorum. Evet. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Migros'ta satılan bu Dynamic çok amaçlı çakıyı hem inceleyeceğim hem de onun muadili Victorinox Huntsman'la kıyaslamasını yapacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Çakı bu şekilde bir kutuda geliyor. En azından kendi bir ismi var. Victorinox'un bir çakması değil ama Victorinox'a sağlam şekilde özenmiş bir çakı. Rengi olsun, kapağı olsun tamamen Victorinox'a özenmiş bir çakı elimizde duruyor. Şimdi ben bunları nasıl inceleyeceğim? Hem bu normalde 1, 2, 3, 4 layer çok amaçlı çakı. Ben de Victorinox'un bunun karşılığında 4 layer'lık Huntsman'ı çıkardım. Bu da 1, 2, 3, 4 layer. İlk başta bunların benzer tool'larına bakacağız, inceleyeceğiz. Makası test edeceğiz. Daha sonra testereyi test edeceğim. Testereyi test ederken bunları kesip test edeceğiz. Daha sonra bıçakları aynı şekilde aynı açıyla bileyip bunların kağıt kesme performanslarına bakacağız. Bakalım gerçekten Victorinox özendiği kadar becerikli mi bu çakı? Ona bakacağız. Almaya değer mi? Gerçekten fiyatı 180 lira civarında bir şey. Dolara çevirsek 30'dan 6 dolar civarında bir çakı. Bu ise hemen hemen baktığın zaman belki 60 dolar civarında bir çakı. Normalde 10 kat fiyat farkı var. Almaya değer mi gerçekten? Bu ağırlığı cebinizde taşımaya değecek mi değmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Şimdi hemen çakıya bakalım. Bakın şurada bir Dynamic yazısı vardı. Aynı nasıl şuradaki beyaz gibi. Bu çakı neredeyse hemen hemen hiç kullanılmadı. Arkadaşım bunu aldıktan sonra bana inceleme için verdi. Elde gezerken yazı buradan silindi. Bakın yazı burada hafif opak şekilde duruyor. Şimdi kapak hemen hemen aynı. Sert plastik ikisi de. Şurada Dynamic yazısı olan taraftan başlayacağım incelemeye. İlk başta hemen bir tane bize şişe açacağı geliyor. Victorinox tarafında da şişe açacağı bu şekilde. Bakın ikisinin arasındaki fark. Şimdi Victorinox'un şişe açacağı aynı şekilde burada düz tornavida olarak kullanılabiliyor. Ama bunun ucu tamamen bakın şurada yuvarlak kalmış. Tamamen işlevsiz yuvarlak uç maalesef. Sadece şişe açacağı şeklinde. Burada Victorinox ise aynı zamanda şişe açacağı ve burada bir tel sıyıracağı da mevcut. Çok işe yarıyor mu derseniz kullananlar muhakkak vardır. Ondan sonra diğer hemen şu tarafa geçtik. Bu da konserve açacağı. Şöyle bakarsanız bakın şunun genişliğine inanılmaz şekilde kalın yapmışlar. Hiçbir keskinliği yok. Biraz daha keskin olması gerekirdi açması için. Bu yapı aslında Wenger'de var. Victorinox'ta değil. Bakın hemen Wenger'i getirdim ben. Wenger'deki olay Wenger gibi yapmışlar. Bakın Wenger'in de aynı şekilde böyledir. Bunda böyle kalmış. Wenger'de ama burası biraz daha keskin. Hafif böyle çamsı andırıyor. Ama bana sorarsanız benim en çok sevdiğim tool'lardan biridir bu. Victorinox'un kendi konserve açacağı çok daha kullanışlı. Şu şekilde sivri olmasındansa ovallik olması daha kullanışlı oluyor gerçekten. Bu da niye? Herhangi bir kanıtma işleminde kullanabiliyorsunuz. Ama bunu orada kullanamıyorsunuz çünkü ucu sivri. Şu da her tarafa girmiyor. Kapağı kaldıramazsınız ama mesela şunun kapağını şununla kaldırırsınız çok rahat bir şekilde. Aynı zamanda ucunda da tornavida kısmı vardır Victorinox'ta. Bana göre en kullanışlı tool'lardan bir tanesi bu. Şimdi bundan da burada mahrum kalıyorsunuz. Geçtik. Gerçekten bu iki tool hiç hoş değildi. Hoşuma gitmedi daha doğrusu. İki çakının şu diğer tool'larına bakalım. Victorinox'un Tribution'u bu şekilde. Dynamics'in Tribution'u bu şekilde. Daha küçük, zayıf. Victorinox'un biraz daha kalın. Bunu eğmem lazım, eğmeyeyim. Arkadaşa geri vereceğim. Ama gördüğünüz gibi zaten daha çelimsiz. Bir de şu bak şöyle bir oynama var. Şunda şu bir oynama yok dikine. Şurada bir boşluk var. Bunun arkasında tornavida var. Bu tornavida yok bu versiyonda. Şöyle tamamen gereksiz bir tool daha var. Gördüğünüz gibi. Tırnakların herhalde içindeki artık şeyi almak için mi yapılmış ama çok kalın normalde. Bakın tırnağın arasına girmek için bile kalın ucu. Yapılmak için yapılmış herhalde. Sonra şurada garip bir tool daha var. Victorinox'un sanki punch'ına benzetmeye çalışmışlar. Punch'a benzer bir şey var ama ucu ne keskin. Şurada bir deliği var. Şimdi punch'a bakalım. Victorinox'un punch'ı da bu. Uç tarafı keskindir. Aynı şekilde delik açmak için kullanılır. Bunlardaki tool'la ne yapılabilir bilmiyorum. Punch'a benzetmişlerse eğer tamamen işlevsiz bir taraf olmuş. Bununla zaten delik açılabiliyor. Şu tarafa da gördüğünüz gibi kalın bir nevi bıçak
tarzında bir şey var. Delik açmaya yarıyor bu. İkisinin de cımbız ve kürdanı var. Cımbıza baktığımız zaman yine aynı şekilde Victorinox'un cımbızı gibi yapmışlar ama daha kısa kalmış. Ucunda bir kütleştirme yapmışlar. Kürdana baktığımız zamansa gerçekten biraz daha küçük. Pek kaliteli de durmuyor. Victorinox'un cımbızı da bu. Biraz daha esnek gibi duruyor. Bu biraz daha uzun. Makasa bakalım. Bu iki tool'dan sonra bakın şurada ayrı bir tutma yeri yapmışlar. Victorinox'ta böyle bir şey yok. Wenger'in sanırım bu Wenger'de olabilir ama tam emin değilim şu anda. Makasa bakalım. Ben de şuradan Huntsman'ın makasını açayım. Huntsman'ın makası da bakın şuradan çekmeli. Çekince makas geliyor. Bu benim elimdeki eski bir Huntsman. Bakarsanız bakın 20 yıl vardır. 20 yıllık nereden biliyorum? Çünkü makasın şurada vidası var. Vidalı makaslar daha önceki sürümden. Bunlar daha sonra perçine dönüyorlar. Şu vidalar perçinli hale dönüyor. Buna bakalım. Bu perçinin olayı, buradaki vida gevşeyebiliyor. Benim elime denk gelenlerden gevşemiş olanlar vardı. Bunu sıkıyorsunuz. Hemen bakalım performansına. Önce basitle başlayalım. Bir müsvedde kağıt alalım. Şimdi elimde Dynamic var. Dynamic'le kesiyorum. Evet. Kesiyor. Bir sorun yok. Victorinox'a bakalım. Kağıt kısmı tamamdır. Kağıdı kesebiliyorlar. Şimdi biraz daha zorlaştıralım. Şöyle bir şey aldım ben. Kesmesi kısmen daha zor bir kumaş. Bakın pamuklu bir kumaş. Oraya Dynamic'i aldım. Makas gerçekten işe yarıyor mu? Göreceğiz. Takılıyor, tamam, arasına giriyor. Bakın. Arasına giriyor. Kesmedi. Şimdi Victorinox'a bakalım. Bakın gördüğünüz gibi 20 yıllık bıçak olmasına rağmen şöyle bir parça koparayım ben. Victorinox burada şov yapmış oldu biraz. Evet, kesiyor. Makasta da Dynamic sınıfta kaldı. Diğer bir tool'a geçelim. Şimdi bu çok amaçlıları taşımamızdaki tabii ki sadece bıçak yok bunlara. Tool'ları önemli. Makasa baktık. Evet, şimdi testereye bakalım. Testere de önemli. Varsa taşıyorsak yanımızda önemlidir bunlar. Şimdi testere performansına bakalım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Şunu destek olarak alacağım. Elimde de bir tane odun parçası var. Bakın şu var. Aynı taraftan gideceğim. Yani şuradan başlayacağım. Dynamic'le kesmeye başlayacağım. Sonra şu kısmını keseceğim. Çünkü iki ucu arasında 1 santimlik fark var bunun. Ağaç dal olduğu için bir tarafa doğru inceliyor. Takdir edersiniz ki. Şimdi burada süre tutalım tabii ki yaptığımız şey anlamlı olsun. Şimdi Dynamic'le başlayacağım. Süremi tutacağım. Hepimiz de göreceğiz. Hatta ilk başta uç ince tarafını şöyle alayım ki daha sonra kalın tarafı biraz daha kalın tarafı Victorinox'a gelmiş olsun. Biraz Victorinox handikapla başlamış olsun duruma. Bakalım şimdi başlıyorum. Başlamadan önce kronometreyi başlattım. Bakalım bu nasıl olacak. Evet. Bilmiyorum sonucu. Sizlerle birlikte ilk defa kesiyorum. Bu vişne ağacının dalı, merak edenler için. Çok kolay değil, gayet sert bir ağaç.
etrafını dönüyorum ki çünkü ilerlerken takılıyor. Hiç sıkışıklık yaşamadım yalnız Victorinox'lar. Sıkışmıyor. Pek sıkışmıyor. Dynamic fena iş yapmadı gerçekten. Aynı şekilde performansı iyi. Sanki Victorinox'la süre 1 dakika 52 saniye. Yani bakın ben de bunu daha önce test etmemiştim ama gerçekten fark attı. İnanılmaz fark attı. İkisine de aynı gücü uyguladım. Hatta Victorinox'ta bakın nefes kaldım hatta. Victorinox'ta şu kısımlar olduğu için şuradan güç uygulayamadım hatta. Yani ben bunları normalde eleştiriyorum. Testerenin bu tarafta olmasını. Ama zaten çok şu uygulamaya gerek kalmadı. Çünkü her gidiş gelişinde gerçekten derine indiğinizi de hissediyorsunuz. Bu bayağı fark atmış durumda. 1 dakika 52 saniye. Testere de böyleydi. Şimdi testi kestik ama biraz şey oldu, tersten oldu. Şimdi ikisinin arasındaki farka bakalım. Victorinox'ta dişliler çapraz. Bakın birbirlerine çapraz, aynı şekilde dişliler. Dynamics'te dişliler bu şekilde. Sırayla geliyorlar. Eğik bir şekilde geliyor. Victorinox'ta diş sayısı daha fazla. Bundan da öte aslında bizi ilgilendiren sonuç. Sonuç kısmında Victorinox fark attı. Gerçekten diğeriyle 11 dakikada kesilen şey aynı ürün ağaç. Ve hatta burası bir kısım daha kalındı arkadaşlar. Çünkü ağacın kalınlaşan tarafı Victorinox'a bıraktım. Yani çok etkili, çok fark eden bir şey değil ama birkaç milim fark ediyor yine. Testeresi de pek iç açıcı değil Dynamics'in. Şimdi de en son bıçağa bakalım. Bıçakları aynı şekilde bileyeceğim. Bir de bıçakları köreltme oranlarıyla retention edge diyorlar buna. Retention edge'e bakmak için kağıt testiyle de olayı bitireceğiz. Bir de arkadaki tool'lar var. Onlara da bakacağız. Victorinox'un bıçak sertliği diğer tool'larından daha fazla durumda. Kendisinin bahsettiğine göre. Şimdi iki çakının da bıçaklarını aynı açıyla bileyeceğim. Niye aynı açıyla tekrardan bileyeceğim? Bıçağın keskinliğinde açı bıçağın malzemesinden daha etkili. Yanlış duymadınız. Bunu bir makalede gördüm. Tabii ki bu körelme oranıyla alakalı değil ama bıçakların keskinliği açıyla çok alakalı. Şimdi bunları aynı açıyla biledikten sonra bir de kağıt testlerine bakacağım. Elimde şöyle bir bileme taşı var. Elmas bileme taşı diye geçiyor bunlar. Suya ihtiyaç duymuyorlar. Dolayısıyla kirlenmiyorlar. Ortalıkta kirlenip çamurlanmıyor. Herhangi bir şekilde silmek de gerekmiyor. Şimdi elmas bileme taşıyla iki çakımı biliyor olacağım. Şu şekilde iki parayı alıyorum. Hemen hemen 20 derecelik bir açıyla. İlk başta bizim Dynamic'le başlayayım. Çapa kalma işleminde yaptıktan sonra bu çok uğraştırmadı beni. Hemen istediğim keskinliğe geldi. Şimdi hemen hemen ikisi de Dynamic burada. Gördüğünüz gibi bu Dynamic, bu da Victorinox. İkisini de eşitledim ben.
İkisinin açısı da eşit. İkisi de aynı keskinliğe geldi. Hemen hemen. Ya aynısı demek zaten imkansız olur ama hemen hemen ikisi de aynı keskinliğe geldi ve kağıt testimize şimdi geçebiliriz. Çok mükemmel bir test olmayacak ama bize gösterecek en azından. Kağıt testinden başlayalım. Dynamic'le başlıyorum. Kağıt kesmeye. Kağıt performansı iyi değildi ama dakika bir. Açıkçası deformasyon bu tarafta yok. Durum böyle arkadaşlar. Özetlemek gerekirse testereyi inceledik. Testerede iş yok. Makasında pek iş yok. Yani kullanmak istediğiniz yerde yarı yolda bırakacak bir makas var. Biraz eleştirilerim ağır olacak ama benim tarafımdan gördüğüm bu. Bir kumaş kesmiyor. Şu tool'lar deseniz pek işe yaramıyor arkadaşlar. Özetle bu. Bu paraya tabii ki ne kadar ekmek o kadar köfte demişler. Bu paraya belki de bu olur. Bunun bıçağı fena değil. Dediğim gibi iyi bilerseniz sadece bıçağını kullanmış olursunuz ama diğer tool'ları hani sadece bıçak içinde bu kadar ağırlığı niye kullanırsınız? Bu arada ağırlığına da bakalım. 83 grammış. Bu da 99 gram. Video bu şekildeydi. Beğenip paylaşırsak kanalıma destek olmuş olursunuz. Hızlı bir şekilde 1000 takipçiye çıkarsam benim açımdan iyi olacak. Size iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.